2023-2028 arasında bu duruşla Cumhuriyeti tekrar inşa etmek hedefiyle iktidara gelecek olan Zafer Partisi'nin uygulamaya koyacağı bir nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi bütün sığınmacı ve kaçakların vatanlarına geri dönüşüyle ilgili Anadolu Kalesi kararnamesi olacak. 365 gün içerisinde vatanlarına geri dönüş süreci uluslararası hukuk, milli hukuk ve insan hakları ilkeleri gözetilerek gerçekleştirilecek. Nasıl mı? Kısaca Suriye rejimiyle anlaşacağız. Birleşmiş Milletler gözetiminde 5 sene süreli bir insan hakları gözetim sistemi kuracağız. Türkiye, Rusya ve Avrupa Birliği ülkesi bir üyenin orada temsil edildiği. Sonra Türkiye'de yaşayan geçici koruma altındaki Suriyelilere, bir o kadar da geçici koruma altında olmayan kaçaklar var. Geçici koruma altında olan Suriyelilerin sağlık masraflarını kendilerinin ödemelerini isteyeceğiz. İlaç masraflarını artık kendilerinin ödemelerini isteyeceğiz. Sosyal yardımları durduracağız. Nakit yardımlarını durduracağız. Çocuklarının da eğitimlerini son senesi olduğunu duyuracağız. Arkadaşlar bunu yapınca zaten büyük bir bölümü kendiliğinden geri dönüş sürecine başlayacaklar. Bu arada Suriye'nin kuzeyinin Türk firmaları tarafından yeniden inşa edilmesini ve dönen Suriyelilerin bu firmalarda çalışmasıyla ilgili Suriye rejimiyle de ayrı bir görüşme süreci gerçekleştireceğiz, bir anlaşma yapmayı hedefliyoruz. Esas önemli olan Suriyelilerin dönmesi değil, zor olan arkadaşlar. Daha zor olan Afganların dönmesi. Çünkü Afganların dönmesi için İran üzerinden bir dönüşü gerçekleştirmemiz gerekiyor. Ve bu ancak demir yoluyla olabilecek bir dönüş. Çünkü sayılar çok büyük ve uçakla dönüş Türkiye'ye kaldırılamayacak maliyetler yükleyecek durumda. Bunları yaparken bu arada Ottawa Anlaşması'ndan çekileceğiz ve sınırlarımıza tekrar mayın döşeyeceğiz. Sınır bölgemizde balon sistemiyle bunlar yüksek irtifaya bırakılıyor balonlar ve oradan kameralarla yeryüzünü ve kilometrelerce ileriyi görüyorlar arkadaşlar. Hemen sınırda değil, sınırın biraz daha içinde, güvenlikli bölgede. Ve böylece Türkiye'ye yönelik değil insan hareketlerini, sinek hareketlerini bile görme kabiliyetine kavuşacağız. Aynı zamanda kritik bölgeler üzerinde 24 saat İHA ve SİHA'larımız devreye gezecek. Gidenler gidecek, yenilerinin de gelmesini engelleyeceğiz. Bunun sonucunda arkadaşlar birinci sene 10 milyar dolar karımız olacak. 10 milyar dolar cebimizde kalacak. Ama aynı zamanda kira fiyatları düşecek. Hastanelerdeki hasta sayısı düşecek. Türk halkının sömürülmesi sona erecek. Temel gıda maddelerinin fiyatları, enflasyon düşecek. Ve ekonomik büyüme için ortaya kaynak çıkarken 2 milyon Türk içinde çalışma sahası, istihdam sahası çıkacak. Bunu sürdürürken ekonomide de sürdürülebilir planlı kalkınma anlayışıyla tekrar üretim ekonomisine başlayacağız. AVM, rezidans değil, artık fabrika ve laboratuvar inşa eden bir Türk inşaat sanayi göreceğiz. Bir tek üniversite öğrencileri için tek kişilik yurtlar inşa edeceğiz rezidanslar yerine. Ve planlı devlet kaynaklarını doğru kullanan bir kalkınmayı gerçekleştirirken özel sektöre de gerçekten serbest piyasanın ne olduğunu göstereceğiz. Bugün 5 tane şirket toplam 203,7 milyar dolarlık devlet ihalesi almışlar. Hangi şirketler olduğunu biliyorsunuz bu şirketlerin. Serbest piyasa ekonomisi olsa, her şey adil şekilde olsa 5 şirket bu ihalelerin tamamını alabilirler. Ne serbest piyasa ekonomisi, ne liberalizm. Bunlar uzaktan yakından söz konusu bile değil bugün. Bizde ucuz ve kaliteli üreten, rüşvet vermeden o üretimi yapacak ve karşılığını Türk halkından alacak. Artık Türkiye AVM değil, fabrika ve istihdam alanı yaratan bir ekonomik modele dönecek. Tabii tasarrufu sadece Suriyelilere aktarılan paralardan sağlamayacağız. Her yıl 7 milyar dolara yakın bir parayı
insani yardım adı altında dünyanın değişik yerlerine dağıtıyoruz arkadaşlar. Artık onu da dağıtmayacağız. Bakın dünyanın değişik ülkelerine 7 milyar dolar dağıtmayacağız. Bu para Türk halkının parası. İnsani yardım yapılacaksa Türk milletine yapılacak. Türklerin de insanoğlunun hatırlayın artık ya. Tarımda da kendi kendisini besleyen bir ülke olmak için şimdi beşli çeteye veriliyor alım garantileri. Biz beşli çeteye değil Türk çiftçisine vereceğiz alım garantisini. Köy okullarını tekrar açacağız arkadaşlar. Köy okullarını tekrar açacağız. Cumhuriyet'in 100. yılında Atatürk'ün öğretmenlerini okullarda istihdam edip çalıştırmaya başlayacağız. Suriyeli öğretmen değil, Türk çocukları öğretmen olacak. Şimdi tarımda Hollanda gibi, sanayide Almanya gibi, üniversitelerde ve bilimde Amerika Birleşik Devletleri gibi bir Türkiye mümkün mü? Evet mümkün. Çünkü biz 4000 seneden beri devleti olan bir milletiz ve insanlık tarihine en derin izleri bırakan iki milletten birisiyiz. Temsil ettiğimiz uygarlık, temsil ettiğimiz medeniyet, insanlık tarihinin en seçkin uygarlıklarından birisiydi. Ve o noktayı tekrar yakalamak kapasitesine sahibiz. Yeter ki bu ülke hırsızlık yapılmadan doğru dürüst yönetilsin. Biz de bazı göçleri teşvik edeceğiz Türkiye'ye. Özetle biz de Türkiye'ye Atatürk döneminde olduğu gibi bilim insanlarının göçünü teşvik edeceğiz. Liyakat ilkesi çerçevesinde bürokrasinin tekrar düzenlenmesine başlayacağız. Devletin cemaat ve tarikatlar arasında paylaştırılması uygulamasına son vereceğiz. Bu çerçevede sınavlardan mülakatı kaldıracağız. Sınavlarda yazılıda başarılı olan bu devletin vatandaşı, yurttaşı olarak göreve başlayacak. Mülakatlarla adam kayırmalara son vereceğiz. Sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti yurttaşı olmak yetecek, eşit zeminde bu devlete, bu topluma, bu millete hizmet edebilmek için. Tabii yıkılan, tahrip edilen, örselenen kurumlarımızı da hassasiyetle ele alacağız ve yeniden kurumsal kimliklerine kavuşmaları için mücadele edeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik bütün operasyonları cezalandıracağız. Yapanları. Kuleli Askeri Lisesi'ni tekrar açacağız. Deniz Lisesi'ni tekrar açacağız. Bursa'yı tekrar açacağız küçükleri. Ama sadece askeri lise açmakla kalmayacağız. Bir yenilik getireceğiz. Askeri ortaokul açacağız. Çocuklarımızın ortaokul seviyesinde ajanlaştırılmasına imkan vermeyeceğiz. Türk subayı sadece Türk devletine ve Atatürk'e sadık olacak. Bunun dışındaki Türk subayı değildir zaten. Askeri sağlık sistemini tekrar kuracağız. Askeri yargıyı tekrar kuracağız ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ordusu olarak Türk milletinin ve Türk devletinin hizmetinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk milletinin güvenliğini mükemmel şekilde sağlayan asli görevinin başına getireceğiz. Bu söylediklerim çerçevesinde jandarmayı da tekrar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir parçası haline getireceğiz. Jandarma alaylarına alay sancaklarını şerefle iade edeceğiz. Türk polisini parti polisi değil, şerefli Türk Cumhuriyeti'nin polisi olarak göreceğiz. Bütün bunları yaparken ülkemizin çok sağlam bir ekonomik temele oturması için bugün Marmara bölgesinde yoğunlaşan sanayinin de bütün yurt sattığına dağılması gerektiğini biliyoruz. Onun için Türk ağır sanayini Zonguldak liman olmak üzere Karabük, Çankırı, oradan Bursa ve diğer tarafta Ankara hattına kaydıracağız. Ve demir yoluyla limana bağlayacağız. Doğu Karadeniz'de Trabzon liman olmak üzere Erzincan'dan başlayıp Van'a kadar uzanan alanı orta ölçekli sanayimizin merkezi haline getireceğiz.
Bu alan aynı zamanda Rusya, Ukrayna, Kafkasya ve Orta Asya'ya ticaret kapımız olacak. Kayseri ve Erzurum havaalanları hub havaalanları olarak uluslararası ticarete bağlanacak. Yine bu bölgeyi hayvancılıkta ve hayvancılığa dayalı sanayide ön plana çıkartacağız. Üçüncü bölgemiz, üçüncü Marmara bölgesi diyoruz biz buna bir de. Konya'dan başlayıp Mersin'e ve İskenderun limanları üzerinden Mardin'e kadar uzanacak bölge. Bu aynı zamanda kapı içerisine alacak. Türkiye'nin tarım merkezi ve orta ölçekli sanayi merkezi olacak. Burada Çin'le serbest ticaret bölgesi oluşturacağız. Burada Harran ve Çukurova'da dünyanın en seçkin ziraat fakültelerini kuracağız. Ve dördüncü bölgede İzmir liman olmak üzere Afyon'a kadar uzanan bölge olacak. İstanbul'u ise İstanbul 3.0 projesiyle bir yüksek teknoloji merkezi haline çevireceğiz. Tekstil olmayacak ama mikroçip olacak. Oto yedek sanayi olmayacak ama orada bilgisayar ve yazılım olacak. İlaç sanayi olacak. Kültür başkenti, turizm başkenti olacak. Sağlık başkenti olacak ve nüfusu da yaşanabilir bir noktaya doğru geri çekilecek. Tabii bunları yapmadan önce İstanbul'da bir deprem geliyor. Bu depremde 30.000 evin yıkılması bekleniyor arkadaşlar. Bu deprem gece olursa Allah korusun. Ne kadar insanın ölebileceğini düşünün. Gece olursa. Ve onun için biz İstanbul'a, ilçelere, Anadolu'da valilik yapmış insanları atayacağız. Kayseri'nin nüfusu kaç başkan? İstanbul'da Esenyurt 1 milyon 300 bin. Kayseri büyüklüğünde arkadaşlar bir ilçe. Bir ilçe. İstanbul'da Anadolu'daki kentlerden büyük ilçeler var. Onun için devletin deneyimli kadrolarını toplayacağız burada. Bir. İki, hızla bu binaları yıkacağız. İçindeki insanları kiraya taşıyıp biz ödeyeceğiz parasını. Yeni binalar yapılana kadar. Bir bölümü de zaten sanayinin kaymasıyla başka şehirlere gidecek. Ve böylece İstanbul, Berlin, Yeni Delhi, Şangay ve Tokyo gibi bir yüksek teknoloji kenti haline gelecek. Yapacağımız bir başka şey arkadaşlar, uyuşturucuya karşı Cumhuriyet tarihinin en sert ve en kararlı mücadelesini vereceğiz. Uyuşturucu balonlarını yok edeceğiz. Yok. Uyuşturucu pençesine düşmüş çocuklarımızı uyuşturucu pençesinden kurtaracak kapsamlı rehabilitasyon programları uygulayacağız. Bugün çocuklarının uyuşturucu belasının düşmüş olmasından dolayı ağlayan anne ve babalar inşallah torunlarını bir gün kucaklarına alacaklar. Bugün Kayseri'de meydanda bir Kayserili kadın yanıma geldi. Daha doğrusu arkadaşların yanına gelmiş, beni oraya götürdüler. Ağlıyor. Erdoğan'a lanet ediyor. Hükümete lanet ediyor. Suriyelilere lanet ediyor. Çünkü diyor benim oğlumu uyuşturucuya alıştırdılar. Çocuğum yok artık ortada diyor. Biz bu uyuşturucunun kökünü kazıyacağız. Ve bunun içinde tertemiz Türkiye adını verdiğimiz bir projemiz var. Bunu kararlılıkla uygulayacağız ki Türkiye'nin geleceğini kurtarabilelim. Milli eğitimde de bugün geçerli olan cehaletin örgütlenmesini sona erdireceğiz. Anaokulu oranını %100'e çıkartacağız, ana sınıf oranını. İlkokulu tekrar 5 sene yapacağız. Ortaokulu 3 sene ve liseyi 4 sene yapacağız. Apartman okulları yasaklayacağız. Devlet kamu okullarına büyük kaynak aktaracak. Kamu okulları geniş bahçeler içerisinde ve spor tesisleriyle birlikte olacak. Hafta sonları okullar Spor Bakanlığı'yla birlikte kullanılacak. Çok amaçlı olacak. Ve meslek liselerinin sayısını arttıracağız. Bugün adı üniversite olan, kendisi üniversite olmayan yapıları meslek lisesine dönüştüreceğiz. Üniversitelerde akademik performansı arttıracağız. Bu da ancak öğretim üyelerinin kalitesini yükselterek olur. Aksi takdirde 21. yüzyılda kaçırırız. 21. yüzyılı kaçırmayacak bir eğitim atılımını gerçekleştirmemiz gerekiyor. Biz üniversitelerimizin gençlerin işsizliğini erteleyen yerler olarak
görülmesinden sıkıldık. Biz üniversitelerin, gençlerin gittikleri ilçelerin ekonomik yaşamını canlandırılması için kullanılmasından sıkıldık. Üniversitelerin amacı bu değildir. Üniversitelerin amacı bir milletin geleceğini, refah ve demokrasi içindeki geleceğini inşa edecek bilgiyi üretmektir. Biz üniversite sistemini de tekrar bu şekilde örgütlemeye yöneleceğiz. Özel üniversitelere karşı değiliz ama esas olan kamu kaynaklarıyla eğitim yapan üniversitedir. Ve burada da not ortalaması yükseldikçe öğrenciye verdiğimiz karşılıksız bursu arttıracağız. Eğer 2 ana dalı birden yapıyorsa 2 ana dal bursu vereceğiz ve 90 üzerinde bitirdiğinde, 80 üzerinde bitirdiğinde karşılıklı burs olsa dahi geri almayacağız. Sen ailene ve vatana karşı görevini yüksek notlar alarak yaptın diyeceğiz. Yurttaşlarım, gördüğünüz gibi Zafer Partisi sadece sığınmacıları yollayarak yetinmeyecek, durmayacak. Sığınmacı ve kaçakları yollayarak sadece başlayacak. Ve Zafer Partisi 2023'te Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde emin olun size söz veriyorum. Siz eğer bu yetkiyi verirseniz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve İstiklal Harbi şehitlerinin ruhunu şad edecek bir atılım süreci başlatacak. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.